İlk sanayi devrimi, su ve buhar gücünü kullanarak çalışan mekanik üretim sistemleriyle ortaya çıktı. İkinci sanayi devriminde ise makineler, güçlerini elektrikten alarak seri üretim yapmaya başladılar. This then is the new IBM 1401 data processing system. Üçüncü sanayi devriminde dijital ilerlemeler, elektroniklerin kullanımı ve bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle üretim daha da otomatikleştirildi. Kablosuz iletişim teknolojileri ve bilgisayar alanındaki ilerlemelerle birlikte tam otomasyonu konu alan 4. sanayi devrimi hala dünyanın üstünde çalıştığı bir konu. Endüstrinin bu tarihsel gelişimine pek çok isim imzasını bıraktı. Ancak çok azının okullarda ders okutuluyor. Bunlardan biri Japon mucizesi. Toyota şirketinin başarısının mimarı Taiichi Ohno. 1974 Dünya Petrol Krizi. Taiichi Ohno'nun deyişiyle dünyanın Japonya'da, daha doğrusu Toyota'da olan bitene uyanması için bu petrol krizi gibi bir travma gerekiyordu. Toyota, 1980'li yılların başında rakiplerine kıyasla 10 kat daha az işçiyle ürettiği 3,5 milyon otomobille dünya otomobil üreticileri arasında ikinci sıraya yerleşti. Bu aynı zamanda Japon otomobil endüstrisinin Amerikan otomobil endüstrisini geçtiği tarihi andı. Amerika Birleşik Devletleri'nin toplam 8 milyon otomobiline karşılık Japon otomobil endüstrisi 11 milyonu bulan olağanüstü bir performans sergiliyordu. Ve bu başarıya en büyük katkıyı sağlayan şirket Toyota'ydı. Net rakamlarla dünya devlerini kıyaslayacak olursak 1983 yılında Toyota'nın yıllık üretimi 3 milyon 376 bin 224 araçtı. Ve bu üretimi yalnızca 130.085 işçiyle gerçekleştiriyordu. Aynı yıl Amerikan devi Ford ise 2 milyon 476.458 adet otomobili 163.430 adet işçiyle üretiyordu. Japonya'daki bu üretim performansının perde arkasında şüphesiz birçok belirleyici etken vardır. Japon halkının kültürel yapısı, sosyoekonomik koşulları ya da o yıllarda Avrupa ve Amerika'ya kıyasla fazla olan çalışma saatleri gibi. Ancak biz bu performansının arkasındaki en önemli ismi inceleyeceğiz. Mevzu bahis Taiichi Ohno'nun yolu. Toyota'nın faaliyet gösterdiği ilk sektör tekstil sektörüydü. Toyota ailesiyle Taiichi Ohno'nun tanışması bu şirket vasıtasıyla gerçekleşti. 1932 yılında Toyota Spinning and Weaving'de işe başladığında Naganoya'daki Higher Industrial School'dan yeni mezun olmuş bir makine mühendisiydi. Şirket yönetiminde en üst kademelere çıkacağı daha en başından belli olan, isminin önünde bol miktarda akademik başlık taşıyan, daha açık bir anlatımla yıldızı parlak bir yönetici değildi. No! 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 Formasyonu tezgah başında, üretim departmanlarında, üretimle iç içe yaşayarak oluşacak, üretimin içinde deneyim biriktirerek başarı basamaklarını tırmanacak genç bir mühendisti. 1945, Taiichi Ohno'nun otomobillerle tanıştığı yıldı. Allah Allah! Toyota ailesi Amerika'nın büyüyen otomobil sektöründen etkilenmiş ve bu yarışa Japonya'da katılmayı kafalarına koymuştu. Tekstil birimlerini kapatıp otomobil üzerine yoğunlaşmaya başladılar. Yeni açılan fabrikadaki bir üretim biriminin başına geçirilen Taiichi Ohno'nun 1970 yılında tüm grubun genel müdürü oluncaya kadar devam edecek olan kariyer yükselişi böyle başlamıştı. Seçtiği yol ve üstlendiği misyon çerçevesinde hayatını verdiği Toyota'da bulunduğu yaklaşık 30 yıl boyunca Ohno hep sistemini geliştirdi ve sürekli olarak Toyota mucizesinin temellerini attı. Bu mucizeyle kendisi bir üretim dahisi olarak tarihe geçerken Toyota'nın olağanüstü performansı da şirketler tarihindeki en büyük başarı öykülerinden biri oldu. Taiichi Ohno'nun yarattığı Toyota üretim sisteminin çağdaş üretim yöntemlerinden en büyük farkı israfları sıfıra yaklaştırma prensibidir. Bir fabrika ya da en basitinden bir atölye düşünün. Marangoz ya da torna atölyesi. Eminim aranızda daha önce bu ortamlara girip gözlemlerde bulunmuş olanlarınız vardır. Burada meydana gelen israflar gözünüze çarpmıştır. Makine parça değişimi için beklediği sırada çay içerek zaman kaybeden operatörler.
Bilgisi kısıtlı olduğu için sık sık hatalı parça üreten işçiler, 10 numara, evet, 10 numara. Tabii ya, 10 numara. Çalış, gerekeni yap. Beyin bedava. Beyin nakliye firmasının trafiğe takılmasından dolayı siparişi zamanında teslim edememe durumları ve daha niceleri. Taichi Ohno da bizzat bu gözlemleri gerçekleştirdi. Bir makine mühendisi olmasına rağmen bir makine teknikeri gibi davranarak yıllarca atölyelerle içli dışlı oldu. Atölyelerde birinci gözden tanık olduğu her israfa çalışma hayatı boyunca çözümler aradı. Kendisi sadece çalışma alanında değil, gördüğü her şeyden ilham alan yetenekli bir mühendisti. Nitekim başarısının arkasındaki en büyük paya sahip Kanban kartlarını da bu şekilde keşfetti. Bir Amerika ziyareti sırasında girdiği süpermarkette boşalan rafların görevliler tarafından hemen doldurularak müşteriye sıkıntısız şekilde hizmet verilmesinden yola çıkarak bu tekniği fabrikalarda kullanıp kullanamayacağını düşündü. Kendisine sorduğu bu soru pek çok üretim israfına cevap oldu. Tam zamanlı üretim fikriyle birebir örtüşen süpermarket sistemindeki müşteri sadece istediği zaman, istediği ürünü istediği miktarda alabiliyor ve süpermarket bunu taleplere bağlı kalmadan kusursuzca sağlayabiliyordu. Ancak pratikte boşalan raftan görevlinin haberinin olması için rafların denetimi gerekliydi. Ve bu da çok büyük bir kayıp oluşturuyordu. Bu soruna bulduğu çözüm ise Kanban kartlarıydı. Kanban kartları sayesinde fabrika içerisinde iletişimi sağlıyor ve fabrika işleyişinin yönetimden müşteriye değil, müşteriden yönetime olmasını sağlıyordu. Türkiye'de bir otomobil satın almak isterseniz genellikle bayiye gidip var olan otomobillerden birini seçip alıp evinize dönersiniz. Taichi Ohno'nun yarattığı sisteme göre Toyota pazarlamacıları müşterilerle birlikte istediği özelliklere göre arabaları düzenliyor, oluşan bu sipariş formuna göre otomobilin üretimine başlanıyor ve yaklaşık 2 ila 4 hafta arasında istediğiniz özelliklerde otomobil evinize geliyor. Bu sayede Toyota bir yıl içerisinde yaklaşık olarak 30.000 farklı araç üretiyor. Muhteşem çeşitlilik ve maksimum kişiselleştirilebilirlik değil mi? Herkesin arabası kendine özel. Tabii Taichi Ohno'nun Toyota'da yaptığı büyük işleri anlatmak herhangi bir bölümde anlatılacak kadar kısa değil. Petrol kriziyle birlikte değerlenen insan gücünü en verimli şekilde kullanan Toyota, krizden etkilenmeyerek dünyanın ilgisini çekti. Kısa sürede tüm dünyada yaygınlaşmaya başlayarak endüstrinin kaderini değiştirdi. Artık fabrikalar daha verimli şekilde işliyordu. Hiç problemin olmaması problemlerin en büyüğüdür diyerek çözmek için sürekli problemler arayan bir adam. Sabit miktarda girdiyle maksimum üretimi sağlayabilmek. Çok basit bir fikirden ortaya çıkarak Toyota'yı dünyanın en çok satan otomobil üreticisi haline getiren bir devrim.